Sevgili dostlar, böyle kenarlarına bastırıyorum ki kenarları da güzel pişsin. Bakın dostlar, çok güzel kabardı. Ve kabarmalara da doyamadı. Kabardığını bakın. Şöyle birazcık daha kızarsın, ondan sonra alacağım. Evet, tavamızın altını söndürelim. Bakın, harika kızardı. Sevgili dostlar, bugün harika ve güzel size bir hamur yoğurup harika bir kömbe yapacağım. Şöyle bir tane yumurtam var. Şöyle 2 kaşık şekerim var. 2 kaşık da tuzum var. Şimdi bir pakette 10 gramlık bir pakette mayamı koyduktan sonra iyice karıştıracağım. Sonra yavaş yavaş şöyle ılık suyumu ilave edeceğim. Çok yavaş bir şekilde. Çünkü yavaş ilave etmezsen, eğer su da çok sıcaksa ne olur? İçindeki yumurtamız, malzememiz pişmiş olur. Onun için yavaş yavaş lütfen. Şimdi 1 bardak, 2 bardak, 4 bardak su koyacağım sevgili dostlar. 3, 4. Şimdi kettle'ımızı kaldırıyorum. Unumaya devam ediyorum. Unumuzun içine şöyle unumuzu ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bardak koydum sevgili dostlar. Bakalım ne olacak. Bardak. Şimdi 7 bardak unumuz tam gelir. Şimdi makinemize koyacağım ve yoğrulmasını sağlayacağım dostlar. Bir bardakta yağımız var. Bakın dostlar, hamurumuz çok güzel yoğruldu. Şimdi şeyden alalım. Kabımızdan alalım. Biraz da tezgahımızın üstünde çevirelim. Bakalım. Çok böyle cıvık da olmayacak sevgili dostlar. Çok sert de olmayacak. Orta bir hamurumuz olacak inşallah. Kömbemizin içine hazırlıyorum. Şöyle yağımızı koyuyorum. Ve doğradığım 6 tane küçük boy soğanımızı koyuyorum. Ve ocağımıza alıyorum. Sevgili dostlar, peynirimiz çok güzel.
sıcak suda tuzunu aldırdım. Ve şimdi şöyle güzel güzel kırıklıyorum. Köy peyniri. Evet. Urfa'dan geldi ama gerçekten çok lezzetli ve güzel bir peynir. Çok yağlı. Yapanın eline sağlık. Bakın dostlar, şöyle çok bir şey katmayacağım. Çünkü çok baharat yakışmıyor buna. Sadece birazcık ne yaptım? Pul biber attım. Acıyı seviyoruz biz. Ve altını söndürdüm. Öyle soğanlarımızı da çok fazla öldürmedim. Birazcık. Ve şimdi karıştırma zamanı. Kadirli'den getirdiğim çökeleğimiz. Bakın nasıl güzel bulgur gibi. Sonra içine biraz da beyaz peynirimiz. Yağlı. Yağlı Urfa peynirimiz. Çünkü bunları karıştırmazsak dostlar. Orijinal el yapımı. Evde yapılmış peynir. Tabii siz normalde herhangi bir peynirde kullanabilirsiniz ama benim elim yanar. Bunu da böyle üzerine koyuyorum. Evet, içimiz hazır. Sevgili dostlar, hamurumuzu bezleyerek şişsin diye bu şekilde koydum. Bakın harika şişmişler. Kabarmışlar. Mayalanmışlar. Evet, çok güzel mayaya gelmişler. Şimdi de geldik kömbelerimizi yapmaya. Şöyle tezgahımızın üzerine azıcık bir un serpeliyorum ve hamurumuzu alıyorum. Şöyle güzelce düzeltiyorum ve oklavamı alıp geliyorum da. Çok büyük açmıyorum dostlar. Açtığım bu kadar. Hem kolay hem pratik hem de gerçekten güzel bir kömbe olacak. Şöyle kaç tane? 8 tane çıkacağı için 8'e bölmemiz lazım içini. Bu kadar bence yeterli. Şimdi bakın şu şekilde yapıyorum. Şu şekilde şöyle. Şöyle iyicene birleştiriyorum. Bakın. Sonra da şöyle elimine şöyle bastırıyorum. Birazcık un ekleyerek yapmaya devam edeceğim. Hem kolay hem pratik hem de bir misafiriniz geldiğinde emin olun çok harika bir kömbe elde edeceğiz. Çocuklarımıza sabah kahvaltısına yapabiliriz. 5 çayına yapabiliriz. Yani her konuda yapabiliriz sonuçta. Bakın bir yandan şişiyor zaten hamurumuz. Yani fazla şey değil. Açmayacağımız için gerçekten mükemmel oluyor. Bu arada da tavamızı koyalım ocağımıza. Böyle birazcık susam, birazcık da çörek otu atıyorum ve yine bastırmaya devam ediyorum. Şöyle yavaş yavaş mümkün olduğu kadar kısık ateşte güzel güzel pişirelim. Çekiyor mu elimi? Evet. Hep çekiyorum.
Şimdi de şöyle ne yapıyoruz? Tavamızın içine koyuyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Ve ikinciyi ben hemen geçiyorum. O pişerken hiç boş durmuyoruz dostlar. İkinci hamurumuzu da alıyorum ve hemen şöyle bakın hamurumuz nasıl kabarcık kabarcık harika oldu. Azıcık açalım. Çünkü çok yavaş yanıyor. Açıyorum. Ya da açma da yavaş yavaş pişsin. Şimdi birazcık açıyorum. Yani çok harlı ateşte değil, biraz kısık ateşte pişmeli dostlar. O pişerken ben ikinciye de salarsanız dostlar her yeri bir kızarır. Onun için böyle önce bir sallayalım ki yerleşsin. Ondan sonra da yavaş yavaş kızarmaya devam etsin. Bakın nasıl güzel kabarıyor dostlar. Birazcık daha pişsin. Çok güzel. Bakın dostlar, harika oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de yağlıyoruz bunu. Güzelce şöyle isteyen istediği şekilde yağlayabilir. Ha kaçtı. Kaçabilir de tabii. Bakın şöyle. Bu kadar yeterli. Ben çok da yağlı olsun istemiyorum. Yağla sen onu. Hı hı.
Sevgili dostlar, böyle kenarlarına bastırıyorum ki kenarları da güzel pişsin. Bakın dostlar, çok güzel kabardı. Ve kabarmalara da doyamadı. Kabardığını bakın. Şöyle birazcık daha kızarsın, ondan sonra alacağım. Evet, tavamızın altını söndürelim. Bakın harika kızardı. Bakın sevgili dostlar, çok güzel çöreklerimiz oldu. Bakın hem yumuşacık hem de güzel, harika. Kömbelerimiz mükemmel oldu. Şimdi bir de şöyle içini aç. Açacağız ama birazdan. Bakın dostlar, şöyle bir tanesini açalım. Ve şöyle bir bakın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle bir de tadına bakayım hele bir.